Az önce kızım biri yani burada görevli çalışan fotoğrafı. Evet, şu an Pers İmparatorluğu'nun en görkem. Burası Kral Ardeşir'in mezarı. Edebiyatı için çok önemli bir şair. Evet, şöyle hafızın mezarına doğru ilerleyelim. Günaydın arkadaşlar, Şiraz'dan herkese selamlar. Bugün Şiraz'daki ilk günüm ve birlikte biraz Şiraz'ı gezeceğiz. Önce şöyle kaldığım odayı göstereyim. Yani şu görmüş olduğunuz odaya günlük 150 TL veriyorum. Neyse, odanın dışında konuşalım. Şu an saat sabah çok erken. Ses insanları rahatsız etmesin. Dışarıda görüşürüz. Evet, dışarı çıktım. Şöyle ki ben az önce geldim. Yani otele gece geldim. Direkt yerleşip hemen çıktım. Çantalarımı falan yerleştirdim. Çünkü araştırdım. Şimdi Nasırel Mülk Camisi'ne gidiyoruz. O caminin o ışık atmosferini alabilmek için sabah erkenden, yani en erken saatlerde gitmek gerekiyormuş. Saat şu an 8. Ben de hiç vakit kaybetmeden gideyim dedim. Yani şu an Şiraz'dayız. Şiraz İran'ın böyle tarih, sanat, aşk kokan bir şehri. Gerçekten tarih boyunca hani birçok önemli insan yetiştirmiş. Bugün zaten onları da ziyaret edeceğiz. İran, Osmanlı ve benzeri büyük imparatorlukları çok ciddi derecede etkilemiş. Sadi, Hafez gibi çok önemli şairleri inceleyeceğiz bugün. Onların kabirlerine gideceğiz. Daha sonra Perspolis burada. Büyük Pers İmparatorluğu'nun kalbi. Hatta Nasırel Mülk'ten sonra oraya geçeceğiz. Şöyle ufaktan size sokağa çekeyim. Sonra caminin orada görüşürüz. Vaktim yok. Şiraz hem Safevilerin hem de Zend Hanedanı'nın göz bebeği. Yanlış bilmiyorsam, ya daha doğrusu yanlış hatırlamıyorsam, Selçuklu'nun da birçok kez eline geçmişti yani bu şehir. Selçuklu da birçok kez bu şehri yönetmişti diye hatırlıyorum. Şöyle bakayım, nereden? Soldan gideceğim. Soldan sağ yapacağım. Yani burası İran'ın tarih boyunca sanat, aşk ve şiirin başkenti olmuş bir şehir. Gerçekten burada her sokakta o sanatı, o şiiri hissediyorsunuz. Zaten İranlılar abi edebiyat işini iyi yapıyorlar ya. Onu hissediyorsun yani. İnsanlar bununla yaşıyor gerçekten. Bunun böyle daha detaylı halini Sadi ve Hafız'ı ziyaret ederken anlatacağım, göstereceğim. Sadi ve Hafız dediğimiz insanlar şair ve bu adamlar için türbe var. Yani bu kadar anlatayım yeterli. Mesela Türkiye'de kaç tane şairin türbesi var ya? Bu adamlar şair ve bu adamlara türbe yapılmış. Bildiğiniz böyle hani biz Mevlana'ya gidip ziyaret ettiğimiz gibi bu insanlar gidip sadece birini şair olduğu için ziyaret ediyorlar. Neyse, onu oraya gelince daha detaylı anlatırım. Şimdi kapatayım. Caminin orada görüşürüz. Şu an zaten sabahın çok erken saatleri, kimse yok dışarıda. Camide görüşürüz. Evet, şimdi Nasırel Mülk Camisi'ne geldik. Bu caminin asıl olayı içerideki o renk cümbüşü. Şimdi onu da ziyaret edeceğiz. Önce size biraz caminin avlusunu göstereyim tam açıdan. Bu cami 1888'de Kaçar Hanedanlığı tarafından inşa edilmiş. Şöyle, şimdi içine geçelim. Evet, buranın olayı tam olarak bu. Şöyle göstereyim. Şuradaki bu renk cümbüşü. Yani asıl bu saatlerde daha çok tadı çıkıyor. Şu an benim kameram çok uzak açıda. Normalde yani buradan göründüğünden çok daha renkli, onu söyleyeyim. Ben GoPro ile çektiğim için böyle. Bu saatlerde gelin. Şu an saat 8 ama bu saatlerde gelirseniz de çok Çinli olacak, onu söyleyeyim. Şu an ben kış sezonunda geldiğim için boş. Yani erkenden gelmek dışında farklı bir seçeneğiniz yok. Şu ışık cümbüşünü görmek için. Şöyle. Evet, şu anlık buradaki olayımız bitti. Şimdi yakında bir Eram bahçesi var. Oraya gitmeye çalışacağım şimdi. Daha sonra da
Perspolis'e geçer. Buradaki olayımızı noktalandırırız. Evet, şu an geldik. Eram Bahçesi'ndeyiz. Buranın girişi, ya daha doğrusu İran'da şu an, gerçi 18 gün sonra İran yeni yıla girecek. Onlar bizimle aynı takvimi kullanmıyorlar. Onlar 1400'lü yıllarda falanlar. 18 gün sonra falan İran yeni yıla girecek. Fiyatlar değişecek ama şu an hangi aydayız ya? Mart itibariyle İran'daki bütün turistik lokasyonların fiyatı turistleri için arkadaşlar ne kadar yapıyor? 250 tümen. Yani 250 tümende ne kadar yapıyor biliyor musun? 3 dolara yakın bir şey yapıyor. Yani 100 küsür lira. Yani bir tümen şu an 100 tümen şu an 92 100 dolar şu an 92 tümen. 100'den hesaplasan, yani 1 doları 100'den hesaplasan 8 tümene hiçbir şey alamazsın. 100'den hesaplasan 2,5 dolar. Ne yapıyor? Doları da 40'tan hesapla. 4, 8, 100 lira falan para yapıyor işte. Yani şu an İran'daki bütün turistik lokasyonların fiyatı bu. Turistler için. Mesela buranın girişi İranlılar için 40 tümen. 40 tümende ne kadar yapıyor? 15-20 lira falan bir şey yapıyor işte yani. O bantlarda 15 lira falan. Ya İranlılar için gerçekten çok ucuz ve bu güzel bir şey. Hani kendi vatandaşlarına bu kadar ucuz yapmaları çok iyi bir şey. Yani biz kendi ülkemizde gezemiyoruz abi. Niye gezemiyoruz? Çok pahalı. Ya gerçekten çok pahalı. Türkiye'de ya mesela şu an Ayasofya'nın 2. katına çıkmak turist için de 1000 lira, yerli için de 1000 lira. Yani öyle saçmalık olabilir mi? Oluyor işte, maalesef Türkiye'de oluyor. Siz buraya sezonunda gelin. Burası sezonunda çok daha güzel bir yer. Önce size buranın hemen ben tarihçesini anlatayım. Burası 12. yüzyılda inşa ediliyor. Safeviler döneminde zirvesini yaşıyor. Osmanlı sarayları, işte bahçeleri falan buradan ilham alıyor. Burası gerçekten önemli. Cennet bahçesi. Yani 12. yüzyılda şöyle bir yerin içinde olduğunu düşünsene. Şu an bu arada kış. Yani yazın burası gerçekten cennet. Yani yazın olan fotoğraflarına falan baktım, videolarına baktım. Çok iyi. Şu an Mart ayındayız. Kış. Yani bir ay sonra buraya geldiğinizde içinden çıkmak istemezsiniz. Osmanlı saray bahçeleri buradan ilham alıyor. 12. yüzyılda inşa ediliyor burası. Safeviler döneminde de zirvesini görüyor. Şimdi size biraz içeriği gezdireyim. Şu an ya aslında çok gösterilecek bir şey yok. Burası fotoğraf çekilmelik bir yer. Kesinlikle Şiraz'a geldiğinizde gelip burada fotoğraf çekinin. Şimdi burayı gösterdiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok güzel bir botanik bahçe. Kuş seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum. Yani şu an kış olmasına rağmen cıvıl cıvıl. Yazın burası var ya, gerçekten cennetten bir köşe yani. Ona adım gibi eminim. Ben tabii ki İran'a tekrar geleceğim. Şu an biraz acele ettim İran'a gelmek için. Kışın geldim. Ya ben seviyorum sezon dışı dönemleri. İşte böyle dezavantajları oluyor. Ama siz sezonunda gelin. Çok daha güzel karşılar sizi buralar. Şimdi sizi biraz bahçeyle baş başa bırakayım. Evet, botanik bahçe. Kuş seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum. Şöyle sezonunda şu su kanalları, sezonunda buralar daha böyle renkli oluyor ve şu su kanalları o kadar güzel oluyor ki anlatamam. Şurada kafe var. Yani ben az önce çay içtim. Kafede çay ne kadar biliyor musunuz? Böyle bir turistik lokasyonun içerisinde. Yani bu French Press'te büyük bitkisel çay tarzı dediğimiz çaylar ne kadar? Thank you. Thank you. Ne kadar? 20 lira ya. Koca bir çay. Yani ben içtim, 3 bardak falan çıktı. Yani büyük bardaktan bahsediyorum bu arada. Küçük değil. Yani şeylik bardaktan bahsetmiyorum. Çay bardağından bahsetmiyorum. Evet. Eram Sarayı'nın nasıl olayı burası. Yani şu önünden, thank you. Şu önünden az önce kızım biri, yani burada görevli çalışan, fotoğrafımı çekmiş. Yani bana gösterdi. Normalde sevmem öyle şeyleri de, uğraşmış sağ olsun. Yani 200 ne yapıyor? Abi 2 dolar bile değil yani çektiği fotoğraf aslında. O yüzden alacağım. Yani bir emek var ortada. Ya bir de yani çok bir para değil. Yani onlar için güzel bir para, bizim için hiçbir şey. En azından burada akşama kadar dikiliyorlar. Ben de şey yapayım dedim. Neyse. Eram Bahçesi şöyle. Şu gördüğünüz ablanın olduğu yerden çok güzel fotoğraflar çekiliyor. Şu açıdan.
gelip burada harika fotoğraflar çekebilirsin. Şimdi burası 12. yüzyılda Safeviler döneminde tam olarak şeyini görüyor. Zirvesini görüyor. Eran Bahçesi şu alan. Şuradan da zaten kuşluk bölgeler var. Şurada da su kanalları bu şekilde devam ediyor. Fotoğrafımı çekerken kafamı karıştırdılar ya. Ne yapacağımı unuttum, ne anlattığımı unuttum. Neyse, Eren Bahçesi'nde olayımız bitti. Şimdi Perspolis'e geçeceğiz. Oraya geçince oradan... Ya şimdi videoyu çok kesmek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın çünkü gezdiğimiz yerler arasında çok ciddi derecede mesafe var. Şimdi Perspolis'e gideceğim ve buradan 50 kilometre uzakta. Taksiyle gideceğim. Taksi fiyatına da çok şaşıracaksınız. Önce taksiyi bulmam lazım. Yani 50 kilometreye gideceğim. 50 kilometre döneceğim. Bakalım taksi ne kadar tutacak. Yolda görüşürüz. Önce bir para bozdurmam lazım. Param pek kalmadı. Sonra adını siz söyleyin. Taksiyi bulacağım. Sonra da geçeceğiz. Şimdi İran'da taksiye bineceğim. Şiraz'dan başka bir şehire yaklaşık 50 kilometre ötede olan Perspolis'e gideceğim. Ve ödeyeceğim şaka gibi fiyat ne kadar biliyor musunuz? 70 lira. Evet, şu taksiyle geldim. Şimdi Perspolis'teyim. İçeri gireyim, öyle devam edeyim. Evet, şimdi Perspolis'e geldik. Burası normalden, yani normal turistik lokasyonlardan $1 daha pahalı. Yani burası ne yapıyor? 350 riyal falan yapıyor. Şimdi içeriye doğru geçeceğim. Orada çekmeye devam ederiz. Orada görüşürüz. Evet, şu an Pers İmparatorluğu'nun en görkemli başkenti Perspolis'teyiz. 2500 yıl önce burada krallar yaşıyordu, krallar yürüyordu. Şimdi biz yürüyeceğiz. İçeriye doğru devam edelim. Çok rüzgarlı, umarım sesim düzgün geliyordur. Şu sütun gerçekten çok görkemli. Burası giriş kapısı. İsmini ben Herses diye biliyorum. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakmayın. Bu şehri Darius, yani 1. Darius planlıyor. Herses de şehrin birçok inşasını tamamlıyor. Bu kapıyı da o yapıyor. Kapının her iki tarafında da devasa şöyle boğalar var. Ve bu kapının önünden geçerken krala bağımlılık göstermek zorundaydınız. Yanlış hatırlamıyorsam Herses Yunanistan seferini yapan kraldı. Yani şuradan geçerken krallara bağlılık göstermek zorundaydınız o dönemlerde. Şöyle çekelim. Ya burası gerçekten ya o dönemler için çok görkemli bir şehir. Büyük İskender de bu şeyi yakıyor yani. Burayı harbi yakıyor, yıkıyor. Özellikle Taht-ı Cemşit diye bir yer var. Ya bence o isimle zaten yıkılmayı hak ediyor. Cemşit diye isim mi olur? Tahtın adı Cemşit. Taht dediğimiz şehir de. Şöyle devam edelim. Ezan ayrı bir atmosfer kattı ya. Evet, şimdi Apadana Sarayı'na doğru çıkalım.
Biraz da size orayı göstereyim. Burası çok görkemli bir saray. Şöyle önü çekeyim de görün. Burası yine 1. Darius tarafından yapılıyor. En görkemli salon burası. Pers askerleriyle işte Babil, Med, Lidya temsilcileri falan. Burada hatta kabartmaları var. O kabartmaları görebilirsem. Yani o devletler bunlara, imparatorluklar bunlara haraç ödüyor. Ve işte hangi devletlerin haraç ödediğine dair kabartmalar var da onları da görebilirsem onları da çekeceğim. Yani gelmeden önce toplayabildiğim kadar bilgi topladım. Benim de ilk gelişim. Sizinle birlikte görmüş oluyorum. Yani tarihi olayları biliyorum ama buraya ilk defa geliyorum. Kabartmalar sanırım bunun içinde ve bunun içine de herhalde şu an giriş yok. Çünkü her taraftan kapatmışlar. Herhangi bir giriş görünmüyor. Yani aslında giriş olmaması çok daha iyi. Hatta şöyle bir resmini çekeyim. Anam şurada ne resim çekilirmiş var ya. Tam şurada var ya. Kapısı açık olsa. Yani aslında burayı kapatmaları çok daha iyi. Çünkü bu şehir biraz daha böyle hani el değmeden kalmış gibi. Yani bu alan en azından burada bu şekilde koruyabiliyorlar. Bir bakayım yine de peşin emin konuşmayayım. Giriş var mı? İnşallah yoktur ve bu alanlara zarar vermezler. Evet. Şu şehre giriş yok dediğim gibi. Orası kapalı. İyi olmuş kapanmış olması da. Şimdi şurada görebiliyor musunuz? Tam dağın orada çok efsane bir şey var. Oraya gideceğim. Çok güzel görünüyor buradan. Buraya gelirseniz şu tahtalara dikkat edin. Hiç sağlam değil yani. Hani kırılacak. Yani ne yaptınız? Bunu da anasını satayım Pers İmparatorluğu döneminde mi koydunuz yani? İnsan bir değiştirir. Çok sakat. Evet, dünyanın en güzel yollarından birisi abi. Şöyle şu kabartmaların güzelliğine bak. Şöyle devam edelim. Büyük İskender buraları harbi yakıp yıkıyor. Yani taş üstünde taş bırakmıyor. Özellikle Taht-ı Cemşit'i. Şimdi Taht-ı Cemşit'i arıyorum ben. Ya ben bir yazı koyun anasını satayım ya. Adamlar uğraşmış koca şehir yazmışlar. Siz de köşesine bir yazı koyun ki deyin ki bunun adı da şu yani. Biz de bilelim neyi görüyoruz. Yani bilgi topladım. Ne olduğunu, her şeyini falanını filan da biliyorum ama şimdi harabe olduğu için neresi onu bilmiyorum. Ben de ilk defa geliyorum. Yani en azından köşesine bir yazı koyaydın. Hani burası mesela sarayı da kendim buldum. Saray için de yazı yoktu. Sarayı da kendim buldum. Şimdi Taht-ı Cemşit'i bulacağım. Muhtemelen şunlardan birisi ama hangisi bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ha şurası herhalde. Muhtemelen tamam. Görevliye sordum da Taht-ı Cemşit hiç yokmuş yani. Ben en azından bir kalıntısı var diye şey yapıyordum. Yani Büyük İskender buraya gelip burayı fethediyor ve Taht-ı Cemşit'i yakıp yıkıyor yani. Burada büyük bir kıyım yapıyor. Şimdi şu tepeye gideceğim. Yani Taht-ı Cemşit'i yok etmiş adam. Ben en azından bir kalıntısı var diyordum ya. Ya görevli yanlış biliyor ya da gerçekten adam dibini bile böyle ispatulayla kazıtmış yani. Anlamadım. Neyse. Şu tepeye çıkacağız. Görünüyor mu şuradan? Tam şurası en üstte. Çok güzel görünüyor buradan. Şimdi oraya doğru çıkacağız. Bu arada şu an İran'da yani Türkiye'de de olduğu gibi Ramazan. İran'a Ramazan'da gelirseniz sokaklarda yemek yemeyin. Yani oruç tutmayacaksanız sokaklarda yemek yemeyin. Polis görürse ceza yazabilme ihtimali varmış. Ama onun dışında yani restoranlar falan açık. Zaten İran'da insanların %100'ünün ateist olmasına şu kadar kalmış. Yani onu gözlerimle görüyorum her gün. İnsanlar ciddi derecede dinden soğumuş durumdalar. O yüzden sadece hani kapalı ortamlarda yiyip içerseniz mesela kafeler, restoranlar bunlar açık. Dilediğiniz gibi yiyip içebilirsiniz. Zaten İranlıların çoğu da oruç tutmuyor. Tutan var da tutmayan da çok yani. Öyle. Şimdi şurada bir hediyelik eşyacı var. Bakayım güzel bir şey varsa alacağım. Kız kardeşime hediye alacağım. Sonra devam edelim. Burası da Persepolis'in su yollarının çıkışı. Şöyle. İçeride kafeler de var. Fiyatlar çok pahalı değil ya. Normal. Yani örnek veriyorum.
Baktım şöyle menüye. Mesela bir milkshake ne kadar? 2 dolar 80 lira falan yani. Ha, böyle bir yer için bile çok ucuz. Çünkü etrafta alışveriş yapabileceğiniz başka hiçbir şey yok. Bu yüzden mecburen oradan almak zorunda olmanıza rağmen, oğlum oranın yolu nerede lan? Oradan almak zorunda konuşamadım. Oradan almak zorunda olmanıza rağmen ucuz. Allah Allah, bir konuşamadım ya. Oranın yolu nerede ya? Onu bulamadım. Yemin ediyorum hiçbir şey yok ya ortada. Böyle harbiden hiçliğin ortası. Ya insan bir tabela koyar, bir şey koyar. Bir şey yapar, yok. Ha, tamam, ben salam. Kabak gibi ortada. Buradan niye yürüyorsun? Neyse şuradan gideyim. Evet, sonunda çıktım. Biraz yüksekti. Yoruldum baya. İşte şöyle. Burası tepe. İşte görmek istediğim yerde şurası. Çok güzel değil mi ya? Şöyle çıkalım. Burası neymiş? Farsça yazı var. Vallahi bilmiyorum. Muhtemelen burası mezar olması lazım. Yani böyle yüksek ve bu kadar görkemli ancak mezar anıtı yapılır. Evet, burası mezar. Oğlum bir İngilizce yazı da koyaydınız. Evet. Bakayım şuraya ne yazmış. Arkadaşlar, düşündüğüm gibi burası Kral Ardeşir'in mezarı. Oy. Şöyle biraz uzak açıdan çekeyim. Bir de şöyle bütün şehri ayaklarımızın altına alalım. Evet, şöyle şehrin manzarasıyla buradaki işimiz bitti. Şimdi şehir merkezine geri döneceğim, Şiraz'a. Orada Sadi ve Hafız, İran'ın en önemli bence iki büyük ustasını, şairini göreceğiz, yakından tanıyacağız. Şarjım çok az bir yerde, telefonumu ve daha doğrusu kameramı şarj etsem telefonluk şeyim var, powerbank'im var. Evet, şehir merkezinde görüşürüz. Taksiye binerken çekerim. Önce şuraya inmem lazım, bayağı tepeye çıktım. Haydi görüşürük. Şimdi Sadi'nin türbesine doğru gidelim. Sadi gerçekten Doğu Edebiyatı için çok önemli bir şair. Yani Göte'den Emerson'a kadar, Osmanlı Edebiyatı'na kadar birçok şeyi etkilemiş bir insan. Hatta işte bir iyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir sözünün sahibi. Kendisi Osmanlı döneminde de çok önemli bir şairdi. Birçok, yani daha doğrusu bütün medreselerde eğitimi veriliyordu. Yani daha doğrusu eğitimlerde kitapları bulunuyordu. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar, yanlış bilmiyorsam Fatih Sultan Mehmet Han'a kadar birçok padişahın da kitaplığında kitabı bulunan, hatta böyle başucu kitabıymış birçoğunun. Ya burası bir şairin mezarı abi. Yani böyle bir şey olamaz yani. Yani bir ne bileyim alim değil, şair, sadece şiir yazan birisi. Ve şöyle çok güzel bir türbe yapmışlar. İşte İran bu. Bize anlatılmayan İran bu arkadaşlar. Biz İran'ı taştan, çölden biliyoruz. Biz İran'ı şeriat ülkesi olarak biliyoruz. Biz İran'ı geri kalmış biliyoruz. Ama işte insanların sanata, edebiyata, tarihe verdiği öneme bakın. Evet, Sadi 1210 ila 1290'lı yıllar arasında yaşıyor. Kendisi Moğol istilasından kaçarken Anadolu'ya yerleşiyor. Aynı zamanda Mevlana'nın da çağdaşı. Sevdiğim yönlerinden birisi, kendisi de benim gibi gezgin, diyar diyar gezip ilimi, bilimi buluyor. Ve gerçekten çok çağının ötesinde birisi. Yani tavsiye ederim kitaplarını okumanızı. Özellikle Gülistan harika bir şey. Yanımda muhtemelen çantamda olması lazım ya. Getirdim diye hatırlıyorum. Avesta ile Gülistan'ı getirmiştim ama bugün baktığımda bulamadım. Yani kesinlikle okuyun. Çok önemli bir şair. Günümüzde unutulmuş. Yani Türkiye sınırları içerisinde unutulmuş. Kendisinin İran'da bir türbesi var. Ya bu çok çağ ötesi bir şey abi ya. Düşünsene, bir şairin türbesi var. Ve bu bizim geri kafalı dediğimiz bir ülkenin. Yani
Şaka gibi. Neyse benim şarjım şu an çok az, bitmek üzere. Sadi Türbesi'ne kesinlikle, Şiraz'a gelirseniz gelin. Umarım arkadaki müzikten dolayı telif yemem. Sadi'nin türbesine kesinlikle gelin. Şimdi Hafız'ın türbesine geçeceğiz. Hafız da Sadi kadar çok önemli birisi. Hatta İran'da Hafız daha önemli. Çünkü daha böyle aşk şiiri yazan birisi. Hafız daha çok böyle hani edep, adap, millet, usturup bu tarz böyle şiirler yazan birisi. Hani iyilik yap denize at. Balık bilmezse halik bilir. Bu tarz bir şiir yazan bir insan. Hafız daha çok böyle aşk şiirleri yazan birisi. Ve daha çok böyle metaforlar, hani şarap, gül ve ben, ya onu orada anlatırım şimdi. Oraya geçince konuşuruz. Zaten şarjım çok az. Kapanmak üzere şu an. Hafız'ın mezarında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet, sonunda şarj meselesini çözdüm. Velhasıl kelam şu an Hafız'ın türbesindeyiz. Ya açıkçası aynı vakti Sadi'ye ayıramadığım için çok üzgünüm. Gerçekten Sadi benim çok sevdiğim bir şair. Hafız'ı daha çok severim ama Sadi de çok sevdiğim bir şair. O ara hiç şarjım yoktu. Etrafta şarj kullanabileceğim bir şey yoktu. Türkçem bozuldu benim iyicene. Yani o yüzden maalesef Sadi'ye çok vakit ayıramadım. Ama en azından size Sadi'yi gösterdim, tanıttım. Türkiye'de unutulmaya yüz tutmuş bir bilgeyi size aktardığım için mutluyum ve buralarda olduğum için gerçekten çok mutlu ve şanslı hissediyorum kendimi. Çok küçükken ben bu insanlarla tanıştım. Ve buralara gelebilmek benim için açıkçası bir hayaldi yani. Bir gün ben buralara geleceğimi hiç sanmıyordum. Ben Erzurumluyum. Erzurum'da bir Tebriz kapı var. Oradan Tebriz'e doğru. Ya ben hep öyle bir hayalim vardı yani, gideceğim diye. Geldim, sonuçta buradayım. Türkçeyi unuttum ben ya. Gerçekten birçok dil konuşmaya çalışıyorum. Türkçeyi unuttum. Şey vardı, bir tane adam batıya yerleşiyor doğudan. Türkçe yani Kürt Türkçe konuşmaya çalışıyor. Bu yüzden Kürtçe konuşmuyor. Adam ne Türkçeyi öğreniyor, Kürtçeyi de unutuyor. Dilsiz bir şekilde kalıyor. Ben de ona döneceğim en sonunda. Neyse biraz Hafız'ı inceleyelim. Ben yine çok konuştum. Konuşmayı sevmiyorum. Biraz Hafız'ı inceleyelim. Daha sonra devam edelim. Şimdi öncelikle size Hafız'ı biraz anlatayım. Hafız yanılmıyorsam 14. yüzyılda yaşamış çok büyük bir şair İran kültürü için. Sadece İran kültürü için de değil. Yani Osmanlı ve yakın birçok milleti, yani Hafız'ı tanıma fırsatı olan birçok milleti Hafız, Sadi sayesinde ve benzeri şairler sayesinde İran tarih boyunca çok etkilemiş. Hafız'ın da divanı Osmanlı'da medreselerde eğitimde kullanılıyordu yani. Gerçek anlamda çok önemli insanlar bunlar ama biz günümüzde maalesef bunları bilmiyoruz. Neyse, Hafız asıl adı Şemseddin Muhammed. Şemseddin Muhammed 14. yüzyılda Sadi gibi Şiraz'da doğuyor. Küçük yaşlarda medreseye yazdırıyorlar ama yani hafızlık eğitimi almaya gidiyor ama Hafız zaten medreseye başlamadan önce Hafız Kur'an'ı ezberlemiş. Bu yüzden medresede ona Hafız lakabını takıyorlar. Ama Hafız yani dinle değil de şiirleriyle ön plana çıkıyor. Yani bir alim değil de şair oluyor. Şimdi detayında içeride böyle inceleyerek devam edelim. Etraf güllerle donatılmış. Şöyle göstereyim, yakından daha iyi görürsünüz. Kameram yine uzak açıda. Bunun sebebi Hafız'ın şiirlerinde gül metaforunu çok kullanması. Bir de şarabı çok kullanıyor. Şarap ve gülü ilahi bir mesaj. Yani Tanrı'ya aynı zamanda olan bir sevgi olarak gösteriyor da hani gülü koyuyorlar ama şarabı tabii ki koyamazlar. Şu an İran'da şeriat var. Ben şahsen kendi fikrim, ben Hafız'ın orada şarabı, çünkü şiirlerini çok okudum, şarabı bir tasvir olarak değil de gerçek anlamda kullandığını düşünüyorum. Neden bunu tasvir olarak söylemesinin nedeni de yine aynı tarihlerde doğmuş, yani 1400'lü yıllarda yaşamış. Nesimi'nin bu yüzden derisini yüzdüler yani. Sadece Nesimi düşünüyordu yani Tanrı'nın insanda vücut bulmuş hali gibi bir şey yani. Şimdi tam cümleyi hatırlamıyorum, hatırlayınca yazarım. Ya bu ve benzeri sözleri olduğu için Nesimi'nin derisini yüzerek adamı öldürdüler yani. Hatta öyle bir şey ki fetva çıkardılar, bu adamın kanının değdiği her yer haramdır diye. İşte bunun derisini yüzerken o zamanki kadım oluyor, onun üzerine geliyor kan.
Ve adam onun üzerine geldikten sonra fetvayı değiştiriyor. Hani sıkıntı olmaz kanından diye yani. Şimdi de Nesimi'nin şarkıları İslam dünyasında son ses dinleniyor. Ya bu kadar saçma bir şey. Şimdi aynı dönemde yaşamış bir hafız şarabı gerçekten şarap diyebilir mi? Evet, şöyle hafızın mezarına doğru ilerleyelim. O ara ben size şeyi de anlatayım. İlk hafızın tanınmasına neden olan olay, hafız medreseye kaydolduğu ilk dönemlerde bir kadından çok etkileniyor. Daha sonra yani günlerce artık böyle yemeden içmeden kesiliyor. Yani hafız şurada, yine yakınlaşacağım oraya. Bildiğiniz yemeden içmeden kesiliyor gibi bir şey oluyor. Kamerayı kendime alayım da öyle devam edeyim, insanlara çok zoomlamayayım. Bildiğiniz yemeden içmeden kesiliyor gibi bir şey oluyor. Daha sonra şu dizeyi kaleme alıyor. Bir bakış gördüm sanki cennetin kapısı aralandı ve o bakışta kaybolan kalbim artık geri dönemezdi. Şimdi bu şiir hızla insanların arasında yayılmaya başlıyor. Bütün öğrenciler hafızı konuşuyor. Öğretmenlere kadar gidiyor. Tabii o dönemin medreselerinde, keza Osmanlı'da öyle. O dönemin medreselerinde sadece dini eğitim verilmiyor günümüzdeki gibi. Boş cahil yetiştirmiyorlar. O dönem geometrisidir, felsefesidir, edebiyatıdır. Aklınıza gelebilecek bütün dersler var. Yani zaten ya padişahların hayatına bakarsanız, o dönemin böyle medresesine yetişmiş insanların hayatına bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız. Şimdi kuru kuruya insan yetiştiriyorlar. Neyse, hocaların falan da kulağına gidiyor. Bu şiir böyle hızla yayılmaya başlıyor. Herkes bir anda hafızı konuşuyor. Daha sonra tabii bu biraz dikkat çekiyor. Çünkü bunun içinde çok böyle aynı zamanda farklı bir anlatım dili var. Yani bu hem abartı, yaşına göre çok abartı, hem de böyle bir dinsizlik gibi, hani Allah'la kıyaslıyor gibi bir anlatım var. Hafız'ın bütün şiirleri böyle bu arada. İşte Hafız da burada şeyi savunmaya başlıyor. Diyor bu bir metafor. Ben bunu bir benzetme yapıyorum. Burada aynı zamanda şey var. İşte Allah'a olan sevgi de var. Hani bir bakış gördüm sanki cennetin kapısı aralandı ve kalbim artık geri dönemezdi falan. Hani burada işte Allah, hani yar değil de Allah var gibisinden, hani o sözü Allah'a yazdım gibisinden konuşmalar başlattıktan sonra insanlar ikna oluyor. Daha sonra Hafız gerçekten İran'da ve daha civardaki bütün devletlerde zaman içerisinde çok ciddi derecede ses getirmeye başlıyor ve birçok milleti bununla etkiliyor. Hala günümüzde şöyle bir durum var. Hafız falı diye bir şey var. İnsanlar buraya gelip bir dilek diliyorlar ve işte şiir kitabından rastgele bir sayfayı açıp onu kendine öğüt kabul ediyorlar. Aynı zamanda günümüz İran'ında da her evde hemen hemen Hafız'ın kitabı var ve insanlar bir şey olduğu zaman açıp Hafız'ın kitabına bakıyor. Yani Hafız bu konuyla ilgili bir şey demiş mi? Gerçekten çok, yani hem Hafız çok bilge, hem de İran insanları edebiyata karşı gerçekten çok zaafı var. Hani ben sokaklarda bunu gördüm. İnsanlar sokaklarda bağıra çağıra şarkılar, şiirler söylüyor. Akşamları işte örnek veriyorum, eski köprülerin içinde, altında toplanıp böyle şiir geceleri, şarkı geceleri falan düzenliyorlar. Gerçekten sanat burada yaşıyor yani. Biz bu duyguyu unutmuşuz. Yani Türkiye'de şu an kitap okuyan insan yok arkadaşlar. Ama biz İran'a ne sanıyoruz? Geri kalmış, cahil, yok işte şeriat var. Hayır abi. Ben burada onu yaşadım, gördüm. İnsanlar gerçekten çok eğitimli. İran'da üniversite mezunu sayısı da çok. Ama hiç okumayan bile oturup kitap okuyor, bir şeyler yapıyor yani. Bir şekilde ne bileyim, bir sanata, bir edebiyata bir şekilde eli uzanıyor. Neyse, Hafız'ın biraz yakından göstereyim ve üzerinde çok güzel bir dörtlük yazıyor. Onu da size göstereyim. Evet, şu an burada bir dörtlük var ve dörtlükte şu yazıyor. Ey dost, burada yatan adamın şiirleri hala İranlıların kalbinde yaşıyor. Hafız'ın güzel türbesinden sizlere veda etmek gerçekten çok güzel. Yani şimdiye kadar yaptığım en güzel kapanış diyebilirim. İran gerçekten kendime en mutlu hissettiğim ülkelerden birisi. 20'ye yakın ülke gezdim ama hani bana dokunan, kendimi başka ülkedeymiş gibi hissettiren, gerçekten bir şeyin peşinde olduğumu hissettiren ülke İran'dı. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Gelin burayı yakından görün. Zaten insanlar Türkçe biliyor yani. Ben insanları videoya alamıyorum yani. Utanıyorlar veyahut da kabul etmiyorlar ama mesela Arem değil. Persepolis'e gittiğimizde orada satıcılar vardı ve Türkçe biliyorlardı, Türkçe konuştular, Türkiye'yi çok sevdiğini söylediler. Yani rica ettim hani bir video çekelim falan filan diye de utandı, kabul etmedi. Yani dediğim gibi buralara gelin arkadaşlar. Burada zaten bizim tarihimiz de var. Bu arada İran Türkiye'den önceki topraklarımız bizim. Yani bugün bizim toprağımız Türkiye ama ondan önce bizim toprağımız İran'dı. Yani İran coğrafyasıydı, bu coğrafyaydı.
İran'da biz de varız. Yani İran sadece Farslara ait bir coğrafya değil. O yüzden gelip buraları görün, buraları gezin. Tarih burada yatıyor. Eski şeyleri ya, tarihe merakınız varsa milattan öncesi, sonrası, orta çağ, ne bileyim ben hiç düşünmüyorum ya, bir gün herhalde yani Avrupa'ya gezmeye gitmeyeceğim yani orta çağ, ya orta çağda oluşmuş bir kültür benim dikkatimi çekmiyor açıkçası. Mesela bundan sonra düşünüyordum. Yani İran'a gelmeden önce buradan Amerika kıtasına geçerim diye düşünüyordum. Hani Latin Amerika'yı falan gezerim, biraz renkli olur diye. Ama buraya geldikten sonra önce dedim yanlış yapıyorum ya. Ben bu değilim yani. Ben ne yapacağım Latin Amerika'da? Muhtemelen bundan sonra şimdi Türkiye'ye döneceğim. Biraz Türkiye'de kalmam lazım. Hem çok kısa bir süre çalışmam lazım, hem de çok kısa süre bir ailemle vakit geçirmem lazım. Yani bir senenin sonunda falan Türkiye'ye dönüyorum. Belki daha fazla. Şimdi Türkiye'ye döneceğim. Biraz bekleyeceğim. Ondan sonra gidebilirsem Suriye'ye gideceğim. Irak'a gideceğim. Lübnan, Ürdün, Mısır, Cezayir, Fas. Yani bu coğrafyayı göreceğim. Arabistan. Bilmiyorum, bu coğrafya beni daha çok etkiliyor açıkçası. Yani İran'dan sonra ona karar verdim. Velhasıl kelam, videomuz burada bitti arkadaşlar. Şiraz'da da benim işim bitti. Yarın Yezde geçeceğim muhtemelen. Bu arada ben bu videoları çekerken hani size kısa kısa gösterdim ama ben buralarda çok vakit geçirdim. Siz de gelin yani, uzun uzun buralarda vakit geçirin. Giriş ücretleri ucuz zaten, 100 lira falan. Yarın Yezde geçeceğim. Yezde de çok güzel videolar gelecek. Orada direkt Zerdüştlüğü inceleyeceğiz her şeyden önce. Benim en çok heyecanlandığım konulardan birisi. Umarım size güzel aktarabilirim elimden geldiğince. Şimdi bu akşam oturup tekrar, ya zaten bilgim olan bir konu. Elimde Avesta'da var. Ama daha çok böyle üstüne kata kata, bütün eksikleriyle, doğrularıyla size tam bir şölen hazırlamak istiyorum. Yezd benim en çok heyecanlandığım yerlerden birisi olacak çünkü. Şimdiden çok heyecanlıyım Yezd'e gitmek için. Hatta Şiraz'dan o yüzden bir an önce gitmek istiyorum ki Yezd'e varayım. Uzun oldu. Video umarım çok uzun olmaz. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin. Bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Şiraz'dan herkese selamlar. Görüşürüz.